Ülkemizde bir takım medya kuruluşları, bir takım meslek kuruluşları ve ülkede dikili bir ağacı bile olmayan 6,5'luk muhalefet Erdoğan'a saldırmayı alışkanlık haline getirdiler. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde çok daha büyük ve itibarlı, bölgesinde daha etkin bir Türkiye'yi inşa etmeyi amaçlayarak ülkemizin gücüne ve şanına yakışır bir hareket tarzı seçtiği için Erdoğan'a yönelik nefret dili aralıksız devam ediyor. Ülkeyi yönetme hakkının efendileri tarafından kendilerine verildiğine inanan, iflah olmaz bir aşağılık kompleksiyle mağlul olan seçkinler ve kiralık kirli kalemlerin örgütlü bir tarzda ve bir süredir işledikleri Erdoğan karşıtı tezler zirve yaptı. Halkın seçtiği ilk reis-i cumhuru saraydan indirmekten, bütçesini kısıtlamaktan, sarayı utanç müzesi yapmaktan söz ediyor. Asacağız, hapsedeceğiz diye abuk sabuk laflar edebiliyorlar. Vesayet rejiminde kendi gelecekleri için kontrol edilebilir istikrarsızlığı sağlayıp bu millete kan, gözyaşı, yolsuzluk, ekonomik yıkımla yüklü 90'lı yılları yaşatan zillet tipler özellikle son dönemde Başkan Erdoğan'a karşı akıl ve mantıkla izahı mümkün olmayan bir öfke nöbeti yaşıyorlar. Türkiye'yi dünyanın yükselen yıldızlarından biri yapan, IMF'yi ülkeden kovan, sağlıkta devrim yaparak dünya standardını geçen, anaların ağlamaması, ülkenin hiçbir evladının kanının akmaması için terörü bitirmeye and içen, bu topraklarda yaşayan her iki kişiden birinin duasını alan Tayyip Erdoğan düşmanlığı tek sermayeleri kaldı. Türkiye'ye çağ atlatarak Marmarayları, hızlı trenleri, tüp geçitleri inşa eden, kendi helikopterini, topunu, silahını yapan iktidar üzerinden Başkan Erdoğan ve gerçekte Türkiye hedef halindedir. Dün Osmanlı'yı çökertmek için Abdülhamit Han'a kurulan dış kaynaklı kumpaslar, oluşturulan koalisyonlar bugün 2071 hedefleri olan iktidara ve lideri Başkan Erdoğan'a, gerçekte ise Türkiye'ye kurulmaktadır. Yahudi Haçlı ortaklığı ve yerli maşaları önce Türkiye'yi, sonra da İslam dünyasını ayağa kaldırmak istediği için Başkan Erdoğan'dan kurtulmak istiyor. Çünkü Müslüman ya da İslam imajı Erdoğan'la beraber daha itibarlı hale geldi. Bu kirli koalisyon Başkan Erdoğan'ı ulusal çıkarlarımız gereği Orta Doğu'da, Afrika'da dünyanın sahipleriyle birlikte hareket etmediği ve Türkiye'yi yalnızlaştırdığı iddiasıyla acımasızca suçluyorlar. Yani Erdoğan katliamlara ortak olmadığı için çok kızgınlar. AK Parti iktidarı kendileri adına Türkiye'de nöbet tutanların düzenine çomak sokup tasfiyeler yaptıkça medyatik yanıltma ve düşmanlık dilinin dozajı da arttı. Burada tekrar altı çizilmesi gereken husus, Başkan Erdoğan ve AK Parti düşmanlığının başından beri tek anlamının Türkiye karşıtlığı olduğudur. Hem içte hem de dışta Erdoğan'ın tek hedef haline getirilmesinin anlamı çok açık. Erdoğan'ın kellesini isteyenler aslında ülkenin uyanışını, dirilişini ve yeniden dizaynını isteyen duruşu, AK Parti'yi AK Parti yapan ruhu istiyorlar. O diriliş, uyanış duruşu, o ak ruh ele geçirilebilirse tehlikenin ortadan kalkacağını, AK Parti'nin tehlike olmaktan çıkacağını, renksiz, kokusuz, ruhsuz bir politik hareket haline geleceğini, dünya müesses nizamı tarafından ehlileştirilip kontrole alabileceğini biliyorlar çünkü. 2002'den bu yana vesayet rejiminin bütün barikatlarını yıka yıka güçlenerek yürüyen bu büyük halk hareketini durdurmanın tek yolunun bu olduğunu görüyorlar. Liberaller, ulusalcılar, Kemalistlerin paralel yapıyla şimdilerde oluşturduğu yeni ittifakın şifresi aslında Erdoğan düşmanlığında düğümleniyor. Malum vesayetçiler AK Parti iktidara geldiği günden bu yana bütün demokratikleşme adımlarına vesayet sistemiyle mücadeleye şiddetle karşı çıktılar. Yeni bir anayasayla Başkan Erdoğan'ın liderliği ülkeye çağ atlatacak. Türkiye'nin bileğini kimse bükemeyecektir. Bunu gören ve bilen dış şer güçler tekrar devreye girip Erdoğan'ı hedef tahtasına oturttular. Türkiye'nin büyümesi, kendine yetmesi İslam aleminde ve bölgede yeni bağırların habercisidir. Silahlar susacak, terör bitecek diye kuduran, çıldıran, aman barış gelmesin diye panikleyen ve ülkeye verebilecekleri hiçbir şey olmayan bütün muhalif çevrelerin ellerinde kalan tek sermaye Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Bu milletin derdiyle dertlenmeyenden bu ülkeye de bu millete de hayır gelmez. Başkan Erdoğan büyük hayalleri ve büyük hedefleri olan
ve bu hedeflere doğru koşan bir lider olduğu için yaşadığı dönemin ruhunu kavrayabildiği, mevcut paradigma harici düşünceleri olduğu ve eski kalıpları değiştirmeye cesaret edebildiği için tarih yazıyor. O yüzden de vazgeçilmiyor. İç ve dış şer güçlerinin vazgeçtiklerine bizim sahip çıkmamız ülkemize, milletimize, ümmetimize sahip çıkmakla eşdeğerdir. Ramazan bayramına ayarlı bir sığınmacı provokasyonuyla geçirdik. İnsanların bayram nedeniyle normal zamanlardan daha fazla hemhal olduğu, sohbetlerin, fikir alışverişlerinin arttığı bir ortamda istemli ve sistemli bir şekilde bu konu köpürtüldü. Aktörleri, yayılım biçimi ve elbette zamanlaması itibarıyla sığınmacılara dönük bir nefret kampanyasının spontane şekilde gelişmediği, dış istihbarat birimleri tarafından köpürtüldüğü yönünde işin uzmanı olan çevrelerden görüşler de karşımıza çıktı bu arada. Özellikle son dönemde dış politikada kritik konularda kritik kararlar alan iktidarı sıkıştırmak için zayıf karnını kollayan doğudan batıdan bir takım ülkeler, aktörler yok mu? Var elbette. Bu son provokasyon karşısında hükümetin şeffaf ve etkili bir iletişim yöntemi izlediğini gördük. Bocalama görüntüsü verilmedi. Bu sayede gerçek tablo ve gerçek verilerle üretilmiş tezviratlar arasındaki fark da net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Örneğin, Türkiye'nin Suriye topraklarında yaptığı operasyonların da katkısıyla Suriyeli sığınmacıların sayısında son 5 yılda önemli bir artış olmadı. 8 milyon, 10 milyon gibi rakamların şişirilmiş rakamlar olduğu. Devletin bütçesinden Suriyelilere maaş ödenmedi. Avrupa Birliği fonundan cüzi miktarda market alışverişi için bir kaynak kullandırıldı. Suriyelilerin kendi geçimlerini kendilerinin sağladığı ve bu işlerinde büyük ölçüde emek yoğun işler olduğu. Suça karışana tolerans gösterilmediği ve bu kapsamda 20 bin kişinin sınır dışı edildiği. Suriyelilere sınavsız üniversite hakkının verilmediği gibi teyitli bilgilerle ilgili yetkili isimler tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Dün partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli bu verileri dikkate alarak bazıları sığınmacı sayısını 8 milyon, bazıları 10 milyon iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Devletin kaydı ortadadır. Bizi bağlayan da bu verilerdir dedi. Sığınmacılara dönük nefret kampanyasını yayarak kitleleri kışkırtmaya çalışan çevreler bir gözleriyle de iktidarın nasıl bir refleksle buna cevap vereceğini kontrol ettiler. Bocalama görüntüsü en fazla görmek isteyecekleri şeydi. İktidarın sığınmacılara sahip çıkma anlamında tereddüt göstermesi halinde meselenin üstüne daha fazla gitmeye meyyal bir halleri vardı. Böyle bir tuzağa ancak sığınmacılara kararlı bir şekilde sahip çıkılacağı ve nefret iklimine teslim olunmayacağını gösteren bir tutum bozabilirdi. O kararlılık iyi iletişimle birleşince atmosfer kışkırtmayı yapanların aleyhine döndü. Son 2 gün içerisinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devamında da MHP lideri Bahçeli'nin sığınmacı provokasyonuna karşı aldığı net tutum bu bakımdan çok değerliydi. Erdoğan müsiat toplantısında sığınmacılarla ilgili insani ve vicdani duruşun zirvelerini temsil eden sözler sarf etti. O sözlerden şöyle bir alıntı yapayım. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Biz asla kapımız açık onlara. Ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin eline kucağına atmayacağız. Dünkü konuşmasında MHP lideri Bahçeli'nin verdiği mesajlar da önemliydi. Yatıştırıcı ve kışkırtmalara karşı uyarıcı bir dille konuştu Bahçeli. Şunları söyledi. Hükümetin uygulayacağı her politikayı destekleyeceğimiz bilinmelidir. Hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz. Böylesi vahşete ortak olamayız. Bize göre biriket evlerinin yapımı değerli bir adımdır. Türkiye'den Suriye'ye geri dönüş şartları bir tek Türkiye'nin Suriye topraklarında güvenli hale getirdiği topraklar için mümkün hale gelebilmiş durumda. Eğer gerçekten geri dönebilecek cesaretleri olsa önce İdlib'in Türkiye sınırına yakın yerlerinde karda, kışta, çamurda, çaylakta, bez çadırlarda kalan yüz binlerce Suriyeli evlerine dönerlerdi. Onlar dönemiyorlarsa demek ki Esed rejiminin kontrolü altındaki yerlere geri dönüş için şartlar oluşmamış demektir. Ayrıca Şam bölgesinin Suriye'nin en güvenli yeri olduğunu düşünenlere o bölgeden can korkusuyla değil de açlık nedeniyle ciddi anlamda göçler olduğunu hatırlatmak isterim. Yani Esed'in yanında
yöresinde onun himayesinde olanlar bile açlık nedeniyle yaşadıkları toprakları terk edip göç ederken onun yanından can korkusuyla kaçıp gelenleri geri göndermek ancak sığınmacılara dönük nefret kampanyasını körükleyenlerin vicdanına sığabilir. Akif Bedir ve Mehmet Acet'in yazısını paylaştım sizlerle. Evet dostlar, videoları lütfen izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Mutlaka kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet.